Minecraft dünyasının derinliklerinde cesur bir maceracı olarak bilinen Steve, en büyük Hey sen biraz bekle. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutma ve videoyu sonuna kadar izle. Seni daha fazla tutmadan videoyu başlatıyorum. sınavıyla karşı karşıya kalmaya hazırdı. Gece boyunca rüyalarında yankılanan Ender Dragon'un uğursuz kükremesi onu nihai bir savaşa çağırıyordu. Steve, zırhını kuşanmış, elmas kılıcını ve sonsuz güç sağlayan yayını sırtına almış, End Portal'a doğru ilerliyordu. End Portal'ın göz kamaştırıcı ışıkları içinde kaybolduğunda, kendini Ender'in karanlık ve ürpertici dünyasında buldu. Gözlerini açtığında, havada süzülen ve ölümcül bir tehdit gibi görünen devasa Ender Dragon ile karşılaştı. Endermanlar sessizce etrafında dolaşıyor, Steve'in hareketlerini izliyorlardı. Ender Dragon devasa kanatlarını açarak havada bir tur attı ve ardından Steve'e doğru bir enerji topu fırlattı. Steve hızlıca yere yuvarlanarak saldırıdan kaçındı. İyi bir stratejiye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Öncelikle Ender Dragon'un enerjisini geri kazandığı Obsidian kulelerinin tepesinde bulunan Ender kristalleri yok etmeliydi. Yayını gerip okunu bıraktığında ilk kristal parçalara ayrıldı ve patladı. Ancak bu Endermanların dikkatini çekmişti ve bir grup Enderman öfkeli çığlıklarla Steve'e saldırmaya başladı. Steve bir yandan Endermanlarla savaşırken bir yandan da kalan Ender kristallerini yok etmeye devam etti. Sonunda tüm kristaller yok edildiğinde Ender Dragon artık enerjisini yenileyemez, asıl savaşa odaklanabilirdi. Ender Dragon öfkeden deliye dönmüş şekilde havadan dalış yaparak Steve'e saldırmaya başladı. Her saldırısında Steve hızlı refleksleri ve yetenekli kılıç darbeleriyle Dragon'un saldırılarını savuşturuyordu. Dakikalar boyunca süren çetin savaşın ardından Steve bir anlık fırsat yakaladı. Dragon yere iniş yaptığında Steve bütün gücüyle kılıcını Dragon'un zayıf noktasına sapladı. Ender Dragon korkunç bir çığlık atarak yere yığıldı ve bedeni parçalanan enerjilere dönüşerek yok oldu. Steve derin bir nefes alarak Ender Dragon'un düşüşüyle birlikte gökyüzü aydınlandı ve End dünyası huzura kavuştu. Steve, End portala doğru yürürken ardında bıraktığı savaş alanına son bir kez baktı. O, Minecraft dünyasının en büyük kahramanı olarak anılacaktı. End portaldan geçerken yeni maceralara ve keşiflere hazır olduğunu biliyordu. Minecraft dünyası bir kez daha barış, her zaman yeni bir tehlikenin ortaya çıkabileceğinin farkındaydı. İşte bu yüzden kılıcını ve zırhını her zaman hazır tutuyordu. Bir zamanlar Minecraft dünyasında huzur içinde yaşayan küçük bir köy vardı. Köylüler çevrelerindeki toprakları eker, hayvanlarını besler ve hayatlarını barış içinde sürdürürdü. Ancak bir gece köyün yakınlarındaki ormanın derinliklerinden gelen karanlık bir varlık onların huzurlu yaşamını sonsuza dek değiştirdi. Bu varlık efsanelerde adı geçen ve uzun zaman önce unutulmuş bir karakterdi. Kara Şövalye. Kara Şövalye bir zamanlar onurlu ve güçlü bir savaşçıydı. Ancak gücünü daha fazla artırmak için karanlık büyülere başvurduğunda ruhu karanlığa yenik düşmüştü. Gücü arttıkça çevresindeki her şeyi yok eden bir lanetle birlikte gelir olmuştu. Yüzyıllar sonra Kara Şövalye tekrar uyandı. Onu uyandıran, karanlık güçlerin peşine düşen, meraklı bir maceracının dikkatsizce kazdığı derin bir mağaraydı. Şövalye, yüzyıllardır uyuduğu mağaradan çıkarak Minecraft dünyasına geri döndü ve eski ihtişamını yeniden kazanmak için köyleri ele geçirmeye başladı. Köylüler, Kara Şövalye'nin güçlerine karşı koymakta zorlandı. Şövalye, etrafına topladığı yaratıklarla bir ordu kurarak köyleri birer birer fethetmeye başladı. Kara Şövalye'nin yükselişiyle birlikte köyler yıkıma uğradı, tarlalar kurudu ve gökyüzü her zamankinden daha karanlık hale geldi. Ancak bir grup cesur maceracı, Kara Şövalye'ye karşı durmaya karar verdi. Onlar,
eski kitaplardan öğrendikleri kadim büyüler ve silahlarla donanmışlardı. Bu grup, Kara Şövalye'yi durduracak tek umuttu. Maceracılar, Kara Şövalye'nin gücünü aldığı büyülü kaynağı bulmak için yola çıktılar. Yolculukları boyunca birçok tehlikeyle karşılaştılar. Tehlikeli canavarlar, zorlayıcı bulmacalar ve zorlu zindanlar. Her adımda Kara Şövalye'nin gölgesi üzerlerine daha da karanlık bir şekilde çöktü. Sonunda maceracılar Kara Şövalye'nin kalesine ulaştı. Kale, kara taşlardan inşa edilmiş, kasvetli ve tehditkar bir yapıyı andırıyordu. İçeri girmeleriyle birlikte büyülü tuzaklar ve karanlık yaratıklarla dolu odalarla karşılaştılar. Ancak hepsi de kararlılıkla ilerledi. Çünkü dünyanın geleceği onların elindeydi. Sonunda Kara Şövalye ile yüz yüze geldiler. Şövalye, devasa zırhının içinde göz kamaştırıcı bir karanlıkla parlıyor, etrafına saf kötülük yayıyordu. Şiddetli bir savaş başladı. Kara Şövalye'nin karanlık büyüleri, maceracıların üzerinde ağır bir yük bırakıyordu. Ancak maceracılar bir arada durarak Kara Şövalye'yi zayıflattılar. Kara Şövalye'nin gücünü aldığı kaynağı yok ettiklerinde Şövalye'nin zırhı çatlamaya ve karanlık gücü tükenmeye başladı. Son bir hamleyle maceracılar Kara Şövalye'yi yendiler. Ancak Kara Şövalye'nin laneti yok olmak yerine onların üzerine çökmek üzereydi. Tam o anda maceracılardan biri eski bir büyüyü hatırlayarak Kara Şövalye'nin ruhunu mühürlemeyi başardı. Şövalyenin karanlık ruhu bir kristal içine hapsedildi ve kale sonsuz bir uykuyla kaplandı. Köylüler, kara bulutların dağıldığını ve güneşin yeniden doğduğunu gördüklerinde maceracıların zaferini kutladılar. Ancak hiç kimse, Kara Şövalye'nin kristalinin sonsuza kadar güvenli olacağına dair emin olamıyordu. Belki bir gün karanlık yeniden yükselebilirdi ve böylece Minecraft dünyasında Kara Şövalye'nin efsanesi devam etti. Dawnville, yemyeşil tarlalar ve huzur dolu bir yaşamın hüküm sürdüğü küçük bir köydü. Ancak son birkaç aydır köyü karanlık bir bulut sarmıştı. Her gece gölgelerden çıkan yaratıklar köyün üzerine çöküyordu. Zombiler, iskeletler ve devasa örümcekler geceleri köyü korku ve kaosa sürüklüyordu. Köyün etrafındaki duvarlar bile bu yaratıkları durdurmaya yetmiyordu. Köylüler her geçen gün daha da umutsuzluğa kapılıyordu. Aralarındaki en cesur savaşçılar bile bu karanlık güçlere karşı koyamıyordu. Geceleri dışarı çıkmak ölümle eşdeğerdi ve köyün halkı her gün biraz daha azalıyordu. Geriye kalanlar çaresizlik içinde sabahın ilk ışıklarını bekliyordu. Bu umutsuzluğun içinde genç bir çiftçi olan Steve vardı. Steve, cesareti ve kararlılığı ile tanınırdı ama kendini hiçbir zaman büyük bir savaşçı olarak görmemişti. Ancak köyün durumu her geçen gün kötüleşiyordu ve bir şeylerin yapılması gerektiğinin farkındaydı. Bir gece Steve rüyasında köyün eski bilgesini gördü. Bilge, ona köyün altında saklı olan efsanevi bir kılıçtan bahsetti. Bu kılıç, yalnızca gerçek bir kahraman tarafından kullanılabilecek ve köyü bu karanlıktan kurtarabilecek tek umuttu. Ertesi sabah Steve, rüyasının bir işaret olduğunu düşündü ve kılıcı bulmaya karar verdi. Köyün yaşlılarından Elias, bu efsaneyi duymuştu ve ona kılıcın saklı olduğu yer hakkında ipuçları verdi. Elias'a göre, kılıç, köyün altındaki terk edilmiş madenlerde eski bir tapınağın içinde saklıydı. Steve, cesaretini topladı ve tehlikelerle dolu bu yolculuğa çıktı. Madenlerin derinliklerine indikçe karanlık ve sessizlik ona ağır gelmeye başladı. Yaratıklar madenlerin derinliklerinde pusudaydı, tuzaklar her adımda onu bekliyordu. Ancak Steve umudunu kaybetmedi. Kılıcı bulmak ve köyü kurtarmak için kararlılıkla ilerledi. Sonunda derinliklerde gizlenmiş olan tapınağa ulaştı. Tapınağın içinde parlayan bir ışıkla süslenmiş eski bir sandık buldu. Sandığı açtığında içinde efsanevi bir elmas kılıç parıldıyordu. Steve, kılıcı eline aldığında içinde büyük bir güç hissetti. Bu kılıç,
köyün son umuduydu. Steve, kılıcıyla köye döndü ve o gece yaratıkların saldırısını beklemeye başladı. Karanlık çöktüğünde, yaratıklar her zamankinden daha güçlü bir şekilde köyü kuşattı. Ancak Steve, kılıcının gücüyle onlara karşı durdu. Kılıç, her vuruşta yaratıkları paramparça ediyor, karanlığı yarıyordu. Sonunda, yaratıkların lideri olan dev bir Enderman ortaya çıktı. Steve, onunla korkusuzca savaştı ve son bir darbeyle Enderman'ı yenmeyi başardı. Yaratıklar, liderlerinin düşüşüyle birlikte geri çekildi ve köy nihayet huzura kavuştu. Köylüler, Steve'i büyük bir kahraman olarak karşıladı. O, Dawnville'in karanlık günlerinden kurtuluşunu sağlayan köyün son umudu olmuştu. Artık köy, yeniden barış içinde yaşamaya devam edebilecekti. Çünkü Steve ve onun efsanevi kılıcı her zaman köyü koruyacaktı. Steve, yıllardır ormanın derinliklerinde saklanan bir efsanenin peşindeydi. Creeper Tapınağı. Köylüler, bu tapınağın Creeper'ların doğduğu yer olduğuna ve tapınağın içinde çok güçlü bir artefaktın gizlendiğine inanıyordu. Bu artefaktın sahibine sınırsız güç ve ölümsüzlük bahşettiği söyleniyordu. Ancak bugüne kadar kimse oradan sağ çıkamamıştı. Steve, sabahın erken saatlerinde yanında sadece birkaç temel malzemeyle ormana doğru yola çıktı. Gözlerini açtığında devasa ağaçların arasında kaybolmuş sisli bir vadiyle karşılaştı. Vadi soğuk bir rüzgarla doluydu ve her adımda gölgelerin hareket ettiğini hissediyordu. Saatler süren yürüyüşten sonra Steve, yosun kaplı devasa taş duvarların arasında bir açıklık gördü. Bu, Creeper Tapınağı'ydı. Tapınağın girişine yaklaştığında, kapıların üzerinde antik bir dilde yazılmış yazılar fark etti. Yazıları okumak için duraksadı ama dil ona yabancıydı. Kapıların ardında ne olduğunu merak eden Steve, cesurca içeriye adım attı. İçeride her adımında yankılanan ayak sesleriyle karanlık bir koridor boyunca ilerledi. Koridorun sonunda geniş bir oda vardı. Odanın ortasında parlayan bir yeşil taşın üzerinde devasa bir Creeper heykeli duruyordu. Ancak bu heykelin etrafında tapınağı koruyan bir sürü gerçek Creeper dolanıyordu. Steve dikkatle hareket etmeye çalıştı ama bir Creeper'ın dikkatini çekti. Hızla elindeki kılıcı çekti ve savaşmaya hazırlandı. Creeper patlamak üzereyken Steve son bir hamleyle onu alt etti. Ancak patlamanın etkisiyle duvarlarda çatlaklar oluşmaya başladı ve odanın bir kısmı çöktü. Heykelin arkasında bir geçit açılmıştı. Geçit, Steve'i tapınağın en derin odasına götürdü. Odanın ortasında göz kamaştırıcı bir parlaklıkla dolu yeşil bir küre duruyordu. Bu efsanevi artefakt olmalıydı. Steve, elleriyle küreye dokunduğunda aniden odanın içindeki tüm duvarlarda yer alan Creeper heykelleri canlanmaya başladı. Tapınağın tuzağı harekete geçmişti. Küreden bir parça alıp hızla geri çekilen Steve, devasa heykellerden kaçarken tapınağın koridorlarında bir kovalamaca başladı. Ardından bir kapının ardına sığındı ve tapınak tamamen çöktü. Steve, artefaktı sağ salim ele geçirmişti ancak tapınağın dışına çıktığında bir şey fark etti. Artefaktın bedeli büyüktü. Artık Creeper'ların öfkesini üzerine çekmişti ve her an peşinde olacaklardı. Steve, köyüne geri dönerken başına gelecek zorlukların farkındaydı. Ama bu macera onun Minecraft dünyasında bir efsane haline gelmesini sağlayacaktı. Çünkü artık Creeper Tapınağı'nın gizemi çözülmüştü. Fakat bu hikayenin sonu değil, yeni bir başlangıcıydı. Bir zamanlar Minecraft dünyasında sıradan bir iskeletin sıradışı bir hikayesi vardı. Bu iskelet, diğerlerinden farklı olarak her gece sadece saldırmak yerine merakla etrafını keşfetmek isteyen bir ruha sahipti. Adı Silas'tı ve gündüzleri diğer iskeletler gibi karanlık mağaralarda saklanır, geceleri ise dünyanın dört bir yanında dolaşırdı. Bir gece Silas
uzak bir köyde parlayan bir ışık gördü. Bu ışık, köydeki büyük bir kitaplıkta saklanan büyülü bir kitaptan geliyordu. Kitap, kadim bir bilgelik içeriyordu ve onu okuyan her canlıya düşünceleri derinleştirme ve dünyayı farklı bir şekilde görme yeteneği kazandırıyordu. Silas, bu kitabı ele geçirmeyi kafasına koydu. Gecenin karanlığında köyün etrafındaki diğer iskeletler, zombiler ve örümceklerle birlikte saldırıya geçti. Ancak Silas, amacının sadece kitabı almak olduğunu biliyordu. Diğer yaratıklar köylülere saldırırken Silas gizlice kitaplığa sızdı ve kitabı buldu. Kitabı eline aldığında içindeki bilgelik onun kemiklerinden derinlere işledi. Artık sadece bir yaratık değil, bilgeliği arayan bir varlık olmuştu. Silas o geceden sonra köye zarar vermedi. Aksine her gece kitaplardan yeni şeyler öğrendi ve diğer iskeletlere saldırmayı bıraktı. Onlara saldırmak yerine köyün etrafında dolaşıp onları tehlikelerden korumaya başladı. Köylüler başlangıçta ondan korksalar da zamanla Silas'ın onları koruduğunu fark ettiler. Artık köyde bilge iskelet olarak bilinen Silas, geceleri köyün bekçisi oldu. Silas, sadece bir iskelet olmasına rağmen, bilgiye olan açlığı ve merakı sayesinde Minecraft dünyasında efsanevi bir varlık haline geldi. Kendi yolunu çizmiş ve kaderini değiştirmişti. Ve her gece köylüler onun kemiklerinin tıngırtısını duyduklarında, güvende olduklarını bilerek huzur içinde uyuyorlardı. Bir zamanlar Minecraft dünyasında sıradan zombilerden farklı bir zombi yaşardı. Adı Zane'di. Zane, her gece diğer zombilerle birlikte köylere saldırsa da içten içe farklı olduğunu hissederdi. O, sadece açlığını gidermek için değil, bir anlam arayışıyla doluydu. Bir gece Zane ve diğer zombiler büyük bir köyü hedef aldı. Ancak köyün ortasında etrafı altınla kaplı bir kuyu vardı. Kuyu, eski bir efsaneye göre içinde bir köylünün ruhunu saklayan büyülü bir su içeriyordu. Zane, bu kuyunun yanına geldiğinde bir şeylerin değişeceğini hissetti. Kuyuya yaklaşırken suyun içinden parlak bir ışık yükseldi ve Zane'i içine çekti. Zane kendini bir anda farklı bir yerde buldu. Bu yer Minecraft dünyasından çok daha huzurlu ve parlak bir yerdi. Burada o eski köylünün ruhuyla karşılaştı. Ruh, Zane'in içindeki iyiliği ve farkındalığı fark etmişti. Zane'e, eğer ruhunu arındırmayı başarabilirse, lanetinden kurtulup bir köylüye dönüşebileceğini söyledi. Zane, bu fırsatı kaçırmadı. Minecraft dünyasına geri döndüğünde artık diğer zombiler gibi saldırgan değildi. Geceleri köylere saldırmak yerine köylerin etrafında dolaşıp onları diğer yaratıklardan korumaya başladı. Gündüz olduğunda ise bir mağaraya çekilip uyurdu. Zane'in bu değişimi zamanla köylülerin de dikkatini çekti. Başta ondan korksalar da Zane'in onları koruduğunu fark ettiklerinde ona minnettar oldular. Köylüler Zane'e bir fırsat vermeye karar verdi ve onu kuyunun yanına götürdüler. Zane, kuyunun içine bir kez daha girdiğinde parlayan ışık yeniden ortaya çıktı. Bu sefer Zane bir köylü olarak geri döndü. Artık bir köylü olan Zane, hayatını köylülerin arasında geçirdi. Onlara yardım etti, ticaret yaptı ve köyün korunmasında önemli bir rol oynadı. Zane'in hikayesi, Minecraft dünyasında lanetli bir yaratığın bile kurtuluşu ve ikinci bir şans bulabileceğinin bir kanıtı olarak anlatıldı. Steve, güneşin doğuşuyla birlikte yeni bir madene adım atarken, sabahın serinliğiyle yavaş yavaş ısınan toprağın kokusunu içine çekti. Gün boyu kazıp değerli madenler ve kaynaklar bulmayı planlıyordu. Ancak sabahın erken saatlerinde bile madende tuhaf bir sessizlik vardı. Normalde bu saatlerde madende zombiler veya iskeletlerle karşılaşırdı. Ama bugün ortalık bomboştu. Steve, kazma sallarken derinlere ilerlemeye devam etti. Birden birkaç adım ötede
Hafif bir tıslama sesi duydu. Refleksle arkasına döndü ama kimse yoktu. Kalbi biraz hızlandı ama önemsemedi. Belki de rüzgarın etkisiydi diye düşündü. Ancak kazmaya devam ettikçe tıslama sesi daha da belirginleşti. Bir süre sonra tünelin sonunda ufak bir mağaraya ulaştı. Mağaranın ortasında bir hazine sandığı parıldıyordu. Steve bu fırsatı kaçırmadı ve hızla sandığa yöneldi. Ancak sandığa ulaşmadan önce birden arkasında bir gölge belirdi. Göz ucuyla baktığında uzun bir süredir karşılaşmadığı bir yaratık gördü. Bir creeper. Bu creeper sıradan bir creeper değildi. Gözlerinde öfke dolu bir parıltı vardı ve normal creeperların aksine biraz daha büyük görünüyordu. Steve kılıcını çekip yaratığa doğru hamle yapmayı planlarken creeper aniden konuşmaya başladı. "Steve, beni hatırlıyor musun? Yıllar önce tarlamı patlattığın günü unuttun mu?" dedi Creeper tıslayan sesiyle. Steve şaşkınlıkla geri çekildi. Creeper'ların konuşamadığını biliyordu ama bu farklıydı. Sen de kimsin?" diye sordu. Creeper bir adım öne çıktı. Parıldayan gözleriyle Steve'in gözlerine baktı. "Ben, Creeper krallığının prensi ve senin yüzünden krallığım harabeye döndü. O gün tarlalarımızı patlattığında tüm ailemi kaybettim. Şimdi ise intikamımı almaya geldim." Steve, geçmişte patlattığı bir tarlayı hatırladı. Fakat bu onun suçu değildi. Orada maden arıyordu ve Creeper'ların onu kovalaması sonucunda bir patlama olmuştu. Ancak bu Creeper olayı farklı yorumlamış ve yıllardır kin beslemişti. Creeper hızla Steve'e doğru ilerlemeye başladı. Steve kılıcını savurup kendini savunmaya çalıştı ama Creeper ani bir manevrayla patlama yeteneğini kullanmadan önce Steve'i yere devirdi. Ancak patlamadan önce Creeper durdu. Gözlerinde bir tereddüt parıltısı belirdi. "Yıllardır bu anı bekledim ama şimdi seni yok etmek yerine sana bir teklif yapacağım," dedi Creeper. "Krallığımızın yeniden inşası için bana yardım et. Bu sayede intikam almak yerine barışı getirebiliriz." Steve şaşkın bir şekilde başını salladı. Creeper'ın bu teklifi beklenmedikti ama içinde bir yerde bu yaratığın sadece ailesi ve krallığı için savaştığını anladı. Elini uzatıp Creeper'la bir anlaşma yaptı. Steve ve Creeper birlikte çalışarak Creeper krallığını yeniden inşa etmeye başladılar. Ve yıllar süren kin dostluğa dönüştü. Steve, bu maceradan öğrendiği en önemli dersin, geçmişi düzeltmenin bazen intikamdan daha güçlü olabileceği olduğunu fark etti. Hey sen, bu videolar için çok uğraşıyorum. Beğenip abone olmayı gönlünden geçerse yorum yapmayı unutma. Steve, Minecraft dünyasındaki sıradan bir günde her zamanki gibi malzeme toplamak için köyün yakınlarındaki ormana gitmişti. Ancak bu sefer bir şeyler farklıydı. Geceleri gökyüzü her zamankinden daha parlak görünüyordu ve yıldızlar daha da yakınmış gibi hissettiriyordu. Bu gariplik Steve'in merakını uyandırmıştı. O gece Steve evine döndü ve yatağına uzandı. Ancak uyumadan önce gökyüzüne son bir kez daha baktı. Tam o anda parlak bir yıldızın hızla düşmeye başladığını gördü. Yıldız ufukta bir yere çarptı ve ortalık bir anlığına gündüz gibi aydınlandı. Steve, yıldızın düştüğü yeri bulmak için sabahı zor etti. Gün doğar doğmaz yola koyuldu. Yıldızın düştüğü yere yaklaştıkça gökyüzünden gelen bu varlığın sıradan bir yıldız olmadığını anladı. Göz alıcı bir ışık saçan garip şekilli bir taş buldu. Taşı eline aldığında bedeninde tuhaf bir enerji hissetti ve etrafındaki dünya bir anda değişti. Steve kendini bilinmeyen bir gezegende buldu. Bu yer Minecraft dünyasından tamamen farklıydı. Gökyüzü mor renkteydi, yer çekimi daha hafifti ve etrafta devasa kristaller parlıyordu. Steve şaşkınlıkla etrafına bakındı. Bu gezegende yalnız mıydı? Yoksa başkaları da mı vardı? Bir süre keşfe çıktıktan sonra Steve büyük bir taş yapı buldu. Yapının üzerinde
Minecraft dünyasındaki dillerden hiçbirine benzemeyen, antik yazılarla dolu taş tabletler vardı. Ancak bir tablet, Steve'in elinde tuttuğu yıldız taşına çok benzer bir sembol taşıyordu. Taşı, tablete yaklaştırdığında yapı titremeye başladı ve içinden bir ışık huzmesi fırladı. Bu ışık huzmesi Steve'i içine çekti ve onu bambaşka bir galaksiye götürdü. Steve şimdi yıldızlar arası bir gezgindi. Önünde keşfetmesi gereken sayısız gezegen, çözmesi gereken birçok gizem vardı. Ancak bu yolculuğun nereye varacağını, ne tehlikelerle karşılaşacağını bilmeden her adımda cesaretini toplaması gerektiğini de biliyordu. Steve, ışık huzmesiyle bir kez daha yeni bir gezegene ulaştı. Bu sefer kendini kristallerle kaplı bir dünyada buldu. Ancak bu gezegen önceki kadar dostane görünmüyordu. Kristallerin içinden tuhaf yaratıklar çıkıyor, her biri parıldayan gözlerle Steve'e doğru yaklaşıyordu. Bu yaratıklar, yıldız taşının gücünü ele geçirmek için ellerinden geleni yapacak gibiydiler. Steve, yıldız taşını kullanarak yaratıklarla başa çıkmaya çalıştı. Taş, ona sadece farklı yerlere gitme gücü vermekle kalmıyor, aynı zamanda onu tehlikelere karşı da koruyordu. Ancak her defasında taşın enerjisi azalıyordu. Steve, bir şekilde bu gezegenin sırlarını çözerek taşın gücünü yenilemek zorundaydı. Kristal gezegeninin derinliklerine indikçe Steve antik bir tapınak buldu. Bu tapınakta taşın gerçek gücünü nasıl kullanacağına dair ipuçları vardı. Ancak taşın gücüyle oynarken dikkatli olmalıydı. Çünkü yanlış bir adım onu ve yıldızları sonsuza kadar karanlığa hapsedebilirdi. Steve, tapınaktaki bulmacaları çözdükçe taşın gizli gücüyle nasıl etkileşime geçeceğini öğrendi. Taş, sadece ışınlanma yeteneği sunmuyor, aynı zamanda farklı elementleri kontrol etme gücünü de veriyordu. Bu güçle Steve kristal yaratıkları yenerek gezegeni kurtardı. Ancak asıl macera burada bitmiyordu. Steve, her galakside daha büyük bir sır, daha büyük bir tehlike olduğunu biliyordu. Yıldız taşı onu korusa da her yeni dünyada daha fazla bilgiye, daha fazla cesarete ihtiyacı vardı. Gelecek maceralarda neyle karşılaşacağını bilmeden bir sonraki galaksiye doğru yola Hey çıktı. sen, bu videolar için çok uğraşıyorum. Beğenip abone olmayı gönlünden geçerse yorum yapmayı unutma.